Türkiye'nin güneyinde haritalarda sıradan bir askeri tesis gibi görünen bir yer var. Ama o yerin etrafında dolaşan söylentiler, fısıltılar ve iddialar onu sıradan olmaktan çoktan çıkarıyor. Resmi açıklamalar net, belgeler sınırlı, sorular ise her geçen yıl daha da çoğalıyor. Soğuk Savaş'tan günümüze uzanan bu hikayede nükleer silah iddiaları, gizli anlaşmalar, kapalı kapılar ardında alınan kararlar ve kamuoyundan saklandığı öne sürülen gerçekler var. İncirlik hava üssü sadece beton pistlerden ve hangarlardan ibaret değil. Burası modern tarihin en karanlık ve en tartışmalı düğüm noktalarından biri. Peki gerçekten ne saklanıyor ve neden bu kadar çok soru cevapsız kalıyor? Bu videoda İncirlik Hava Üssü'nün nasıl kurulduğunu ve neden stratejik bir merkez haline geldiğini, Soğuk Savaş yıllarında üstlendiği kritik rolü, nükleer silah iddialarının nereden çıktığını ve hangi belgelere dayandığını, Türkiye-ABD ilişkilerinde üssün nasıl bir pazarlık unsuru olarak kullanıldığını, kriz dönemlerinde neden hep İncirlik'in gündeme geldiğini ve resmi açıklamalar ile iddialar arasındaki çelişkileri tüm yönleriyle ele alacağız. Ayrıca bugüne kadar konuşulmayan detayları ve bu üssün neden hala gizem kelimesiyle anıldığını birlikte sorgulayacağız. Tarihin fısıltısına hoş geldiniz. Zamanın derinliklerinden gelen bir fısıltıyla tarihin en büyük gizemlerini ve efsanelerini aralamaya hazır mısınız? İncirlik Hava Üssü'nün hikayesi, çoğu insanın sandığından çok daha eski ve çok daha küresel bir hesaplaşmanın parçası olarak başlar. Takvimler 1950'li yılları gösterdiğinde dünya, iki büyük kutup arasında bölünmüş durumdadır. Bir yanda Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki Batı bloğu, diğer yanda Sovyetler Birliği öncülüğündeki Doğu bloğu vardır. Bu dönem, tarihe Soğuk Savaş olarak geçecek ve ülkelerin kaderi, silahların değil üslerin, ittifakların ve gizli anlaşmaların belirlediği bir satranç oyununa dönüşecektir. Türkiye ise bu oyunun tam ortasında, jeopolitik olarak son derece kritik bir konumdadır. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Sovyetler Birliği'nin Boğazlar üzerindeki talepleri ve Türkiye'ye yönelik artan baskısı, Ankara'yı Batı'ya daha da yakınlaştırır. 1952 yılında Türkiye'nin NATO'ya katılmasıyla birlikte, ülke artık sadece kendi güvenliğinden değil, Batı İttifakı'nın doğu sınırlarının korunmasından da sorumlu hale gelir. İşte İncirlik Hava Üssü tam olarak bu tarihsel bağlamda ortaya çıkar. Üssün kuruluşu, basit bir askeri tesis inşasından ziyade, küresel güç dengelerinin Türkiye topraklarına somut şekilde yansımasıdır. 1954 yılında Adana yakınlarında inşa edilmeye başlanan ÜSE, başlangıçta Adana Hava Üssü olarak adlandırılır. Resmi gerekçe nettir. NATO'nun güney kanadını güçlendirmek, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'i kontrol altında tutmak ve Sovyetler Birliği'ni çevreleme stratejisinin bir parçası olmak. Ancak bu açıklama zamanla kamuoyunda yeterli bulunmaz. Çünkü üssün konumu sadece savunma amaçlı bir tesis için olağanüstü avantajlar sunmaktadır. Sovyet topraklarına görece yakınlık, Orta Doğu'ya erişim kolaylığı ve Akdeniz üzerindeki stratejik hakimiyet, İncirlik'i sıradan bir hava üssü olmaktan çıkarır. Soğuk Savaş yıllarında İncirlik, ABD'nin istihbarat ve keşif faaliyetlerinde önemli bir rol üstlenir. U-2 casus uçaklarının Sovyetler Birliği'ne yönelik uçuşlarında bu üssün kullanıldığı, yıllar sonra açığa çıkan belgelerle doğrulanmıştır. 1960 yılında bir U-2 uçağının Sovyetler tarafından düşürülmesi ve pilot Gary Powers'ın yakalanması, İncirlik'in küresel casusluk ağındaki yerini tüm dünyaya duyurur. Bu olaydan sonra, üs artık sadece askeri çevrelerin değil, uluslararası medyanın ve kamuoyunun da dikkatini çeken bir noktaya dönüşür. Ancak mesele yalnızca keşif uçuşlarıyla sınırlı değildir. Soğuk Savaş'ın en gergin dönemlerinde, nükleer silahların Avrupa ve çevresine konuşlandırılması gündeme geldiğinde, Türkiye'de bu stratejinin bir parçası olur. Resmi söylemlerde bu silahların varlığı ya açıkça reddedilir ya da muğlak ifadelerle geçiştirilir. Fakat batılı kaynaklar ve bazı eski NATO yetkililerinin açıklamaları, İncirlik'te nükleer başlıkların depolandığına dair güçlü iddiaları beraberinde getirir. Bu iddialar, üssün etrafındaki gizem perdesini daha da kalınlaştırır. 1962 Küba füze krizi, İncirlik Hava Üssü'nün stratejik önemini bir kez daha gözler önüne serer. ABD'nin Türkiye'ye yerleştirdiği Jüpiter füzeleri, Sovyetler için doğrudan bir tehdit olarak algılanır. Krizin perde arkasında bu füzelerin sökülmesi karşılığında Sovyetlerin Küba'daki füzelerini geri çektiği anlaşılır.
Bu süreçte Türkiye'nin yeterince bilgilendirilmediği ve kritik kararların büyük ölçüde Ankara'nın dışında alındığı yönündeki iddialar yıllar boyunca tartışılmaya devam eder. İncirlik bu dönemde sadece askeri değil, diplomatik açıdan da Türkiye'nin egemenlik tartışmalarının merkezine oturur. Zaman ilerledikçe üssün varlığı Türk kamuoyunda farklı duygular uyandırmaya başlar. Bir kesim, İncirlik'i Türkiye'nin güvenliğini artıran bir NATO güvencesi olarak görürken, diğer kesim burayı egemenlik haklarını zedeleyen, kontrolü tam olarak Türkiye'de olmayan bir yapı olarak değerlendirir. Bu ikilem, özellikle bölgesel krizlerin yaşandığı her dönemde yeniden alevlenir. Kıbrıs Barış Harekatı sonrası ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosu, İncirlik'in geçici olarak kapatılmasıyla sonuçlanır ve bu olay, üssün Türkiye-ABD ilişkilerindeki kırılgan dengeyi ne kadar iyi yansıttığını gösterir. Soğuk Savaş sona erdiğinde birçok kişi İncirlik hava üssünün önemini yitireceğini düşünür. Ancak tam tersine yeni tehdit algıları ve Orta Doğu'daki istikrarsızlık üssü yeniden ön plana çıkarır. Körfez Savaşı'ndan Irak'ın işgaline, Suriye İç Savaşı'ndan terörle mücadele operasyonlarına kadar pek çok kritik süreçte İncirlik aktif rol oynar. Bu durum, Soğuk Savaş bitti ama İncirlik neden hala bu kadar önemli sorusunu beraberinde getirir. İşte bu sorunun cevabı bizi üssün etrafındaki gizemin daha da derinlerine çeker. Çünkü İncirlik sadece geçmişin değil, bugünün ve belki de geleceğin stratejik hesaplarının merkezindedir. Resmi açıklamalar ile kulis bilgileri arasındaki fark büyüdükçe fısıltılar daha da çoğalır. Ve her fısıltı bizi şu soruya biraz daha yaklaştırır. İncirlik'te gerçekten gördüğümüzden çok daha fazlası mı var? 20. Bölüm İncirlik Hava Üssü'nün doğuşu ve Soğuk Savaş'ın gölgesi. İncirlik Hava Üssü'nün etrafındaki sis perdesi sadece askeri operasyonlardan değil, aynı zamanda kamuoyuna yansımayan karar süreçlerinden beslenir. Üssün kuruluşundan itibaren imzalanan ikili anlaşmaların büyük bölümü uzun yıllar boyunca gizli tutulur. Bu durum doğal olarak şu soruyu gündeme getirir. Eğer her şey şeffaf ve tamamen savunma amaçlıysa, neden bu kadar çok belge gizlilik damgası taşır? İşte bu soru, İncirlik'in gizemli olarak anılmasının temel nedenlerinden biridir. Soğuk Savaş boyunca Türkiye'deki Amerikan askeri varlığı, dönem dönem siyasi krizlerin merkezine oturur. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda yükselen anti-emperyalist söylemler, İncirlik'i protestoların odağı haline getirir. Üniversite gençliği, sendikalar ve bazı siyasi hareketler, üssün Türkiye'yi hedef haline getirdiğini ve ülkeyi olası bir nükleer çatışmanın ön cephesine sürüklediğini savunur. Bu endişeler yalnızca ideolojik değildir. Dönemin uluslararası gelişmeleri bu kaygıları besler. Nükleer silah iddiaları burada daha da önem kazanır. Resmi makamlar, Türkiye'de nükleer silah bulunmadığını ya da bu konuda yorum yapamayacaklarını belirtirken, Batı basınında yer alan analizler farklı bir tablo çizer. NATO'nun nükleer paylaşım doktrini kapsamında bazı müttefik ülkelerde ABD'ye ait nükleer başlıkların konuşlandırıldığı artık bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda İncirlik'in adı sık sık anılır. Üssün belirli bölgelerine Türk personelin sınırlı erişimi olduğu yönündeki iddialar bu şüpheleri daha da artırır. Resmi olarak doğrulanmayan bu bilgiler fısıltı halinde yıllarca kulaktan kulağa dolaşır. 1980'li yıllara gelindiğinde dünya değişmeye başlarken İncirlik'in rolü de dönüşür. Sovyetler Birliği'nin zayıflaması ve nihayetinde dağılması klasik Soğuk Savaş senaryolarını geçersiz kılar. Ancak bu durum üssün önemini azaltmak yerine ona yeni görevler yükler. Orta Doğu'da artan gerilimler, İran devrimi, Körfez bölgesindeki güç mücadeleleri ve enerji hatlarının güvenliği, İncirlik'i yeniden vazgeçilmez kılar. Bu kez tehdit doğudan değil, güneyden gelmektedir. 1991 Körfez Savaşı, İncirlik'in modern tarihteki en aktif dönemlerinden birini başlatır. Saddam Hüseyin'in Kuveyt'i işgali sonrası oluşturulan koalisyon güçleri, bölgedeki operasyonlar için üssü yoğun şekilde kullanır. Savaş sonrasında başlatılan Çekiç Güç Operasyonu, Türkiye kamuoyunda yeni tartışmaları beraberinde getirir. Bir yandan Irak'ın kuzeyinde uçuşa yasak bölge oluşturulurken, diğer yandan bu operasyonların Türkiye'nin iç güvenliğine ve bölgesel dengelere etkisi sorgulanır. İncirlik artık sadece küresel bir üs değil, Türkiye'nin iç siyasetini de doğrudan etkileyen bir faktördür. Bu süreçte dikkat çeken bir başka nokta da
alınan kararların çoğunun kapalı kapılar ardında şekillenmesidir. Meclis onayları, tezkere tartışmaları ve hükümet açıklamaları çoğu zaman kamuoyundaki soruları tam olarak gidermez. Hangi uçaklar kalkıyor? Ne tür mühimmat taşınıyor? Hangi operasyonlara destek veriliyor gibi sorular net cevaplar bulamaz. Bu belirsizlik ortamı komplo teorilerinin de önünü açar. Ancak mesele yalnızca teorilerden ibaret değildir. Belirsizliğin kendisi başlı başına bir gerçektir. Zamanla incirlik, Türkiye-ABD ilişkilerinin adeta bir barometresi haline gelir. İlişkiler iyiyken üssün önemi vurgulanır, kriz dönemlerinde ise kapatma veya kullanımını sınırlama söylemleri gündeme gelir. Bu iniş çıkışlar, üssün Türkiye açısından ne kadar stratejik ama bir o kadar da hassas bir konu olduğunu gösterir. Çünkü incirlik üzerinden verilen her mesaj, yalnızca Washington'a değil, aynı zamanda Moskova'ya, Tahran'a ve bölgedeki diğer aktörlere de yöneliktir. Tüm bu gelişmeler bizi tek bir noktaya götürür. İncirlik hava üssü hiçbir zaman sadece askeri bir tesis olmamıştır. Burası, küresel güç mücadelesinin, diplomatik pazarlıkların ve görünmeyen dengelerin kesişim noktasıdır. Resmi açıklamalar görünen yüzü anlatır. Asıl hikaye ise çoğu zaman satır aralarında gizlidir. Ve bu satır araları okundukça üssün neden hala bir gizem olarak anıldığı daha iyi anlaşılır. Bir sonraki bölümde bu gizemin günümüze nasıl taşındığını, yakın dönem krizlerin incirliki neden yeniden dünya gündemine soktuğunu ve modern çağda bu üssün hangi rolleri üstlendiğini tüm detaylarıyla ele alacağız. Soğuk Savaş'ın sona ermesi, dünyada birçok askeri üssün önemini kaybetmesine yol açtı. Ancak incirlik hava üssü için bu durum tam tersine işledi. Yeni dünya düzeninde tehditler değişmişti ama ortadan kalkmamıştı. Artık iki süper güç arasında küresel bir nükleer savaş ihtimali konuşulmuyordu. Onun yerine bölgesel çatışmalar, terör örgütleri, iç savaşlar ve asimetrik tehditler gündemin merkezine oturmuştu. İncirlik, bu yeni dönemin en kritik sahnelerinden biri haline geldi. 2000'li yıllara girildiğinde Orta Doğu, istikrarsızlığın kalıcılaştığı bir coğrafya haline gelmişti. 11 Eylül 2001 saldırıları, ABD'nin güvenlik anlayışını kökten değiştirdi. Terörle küresel mücadele doktrini kapsamında Afganistan ve Irak'a yönelik operasyonlar planlanırken, İncirlik hava üssü bir kez daha ön plana çıktı. Resmi açıklamalara göre üs, lojistik destek ve insani yardım faaliyetleri için kullanılıyordu. Ancak kamuoyunda asıl tartışılan konu bu operasyonların gerçek kapsamıydı. 2003 Irak Savaşı sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan tezkere oylaması reddedildiğinde, İncirlik yeniden tartışmaların odağına yerleşti. Türkiye, kara birliklerinin Irak'a geçişine izin vermemişti. Ancak hava sahası ve lojistik destek konuları uzun süre gündemde kaldı. Bu durum, üs gerçekten ne kadar Türkiye'nin kontrolünde sorusunu yeniden alevlendirdi. Bazı yorumculara göre İncirlik, siyasi kararların ötesinde, uluslararası askeri planlamaların vazgeçilmez bir parçasıydı. 2010'lu yıllara gelindiğinde Suriye iç savaşı patlak verdi. Bölge, kısa sürede küresel güçlerin dolaylı mücadele alanına dönüştü. DAEŞ'in ortaya çıkışıyla birlikte İncirlik, koalisyon güçlerinin hava operasyonlarında aktif olarak kullanılmaya başlandı. Bu kez resmi söylem daha açıktı. Üs, terörle mücadele için kullanılıyordu. Ancak bu açıklamalar bile tartışmaları sona erdirmedi. Hangi uçakların hangi hedefleri vurduğu, operasyonların Türkiye'nin ulusal güvenliğine etkileri ve bölgedeki güç dengeleri hala soru işaretleriyle doluydu. Bu dönemde İncirlik'le ilgili en çok konuşulan iddialardan biri, üste bulunan nükleer silahların güvenliği oldu. Batılı düşünce kuruluşları ve bazı gazeteciler, İncirlik'te ABD'ye ait nükleer başlıkların bulunduğunu ve bu başlıkların sayısının azımsanmayacak düzeyde olduğunu öne sürdü. Resmi makamlar bu konuda net bir doğrulama yapmadı. Ancak tartışmalar özellikle Türkiye-ABD ilişkilerinin gerildiği dönemlerde daha da alevlendi. Çünkü nükleer silah iddiaları yalnızca askeri değil, siyasi ve etik boyutları olan son derece hassas bir konuydu. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi, İncirlik hava üssünü bir kez daha dünya gündemine taşıdı. Darbe gecesi ve sonrasında üssün elektriklerinin kesilmesi, giriş çıkışların kontrol altına alınması ve bazı yetkililer hakkında ortaya atılan iddialar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada dolaşan söylentiler,
üssün darbe girişimiyle ilişkilendirildiği komplo teorilerini beraberinde getirdi. Her ne kadar bu iddiaların çoğu resmi olarak doğrulanmamış olsa da, yaşananlar İncirlik'in ne kadar hassas bir noktada durduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu süreçten sonra Türkiye-ABD ilişkileri yeni bir döneme girdi. Güven sorunu, karşılıklı açıklamalar ve diplomatik gerilimler İncirlik'in geleceğini yeniden tartışmaya açtı. Zaman zaman üssün kapatılması ya da kullanımının sınırlandırılması yönünde açıklamalar yapıldı. Ancak pratikte İncirlik, bölgesel gelişmeler nedeniyle önemini korumaya devam etti. Bu durum, üssün sadece iki ülke arasındaki bir anlaşmanın ürünü olmadığını, daha geniş bir uluslararası denklem içinde değerlendirildiğini gösteriyordu. Modern dönemde İncirlik'i gizemli kılan bir diğer unsur da bilgi akışının sınırlı olmasıdır. Günümüzde iletişim teknolojileri gelişmiş olsa da, üs hakkında yayımlanan bilgiler genellikle resmi açıklamalarla sınırlıdır. Bağımsız denetimlerin ve şeffaf raporların eksikliği, kamuoyunun kuşkularını canlı tutar. İnsanlar bilmediklerinden korkar, bilmediklerini ise sorgular. İncirlik örneğinde bu sorgulama yıllardır hiç bitmemiştir. Bütün bu gelişmeler bizi önemli bir gerçeğe götürür. İncirlik hava üssü modern çağda da gizemini kaybetmemiştir. Aksine değişen tehditler ve yeni krizlerle birlikte bu gizem daha da derinleşmiştir. Soğuk Savaş'ın gölgesinde başlayan hikaye, bugün çok daha karmaşık bir hal almıştır. Görünenin ardında kalanlar, anlatılanların eksik bıraktığı noktalar ve cevaplanmayan sorular, bu üssü hala tartışmaların merkezinde tutmaktadır. İkinci bölümün devamında, İncirlik etrafında oluşan komplo teorilerini, bu teorilerin neden bu kadar yaygınlaştığını ve gerçeklerle söylentiler arasındaki çizginin nerede bulanıklaştığını ayrıntılı şekilde ele alacağız. İncirlik hava üssü söz konusu olduğunda, gerçeklerle söylentiler arasındaki sınır her zaman bulanık olmuştur. Bilgiye erişimin sınırlı olduğu her alan gibi, burası da zamanla komplo teorilerinin doğduğu ve yayıldığı bir zemin haline gelmiştir. Ancak bu teorilerin ortaya çıkışı yalnızca hayal gücüne değil, geçmişte yaşanan belirsizliklere, çelişkili açıklamalara ve kamuoyunun cevapsız bırakılan sorularına dayanır. En yaygın iddialardan biri, üssün Türkiye'nin tam denetiminde olmadığı yönündedir. Resmi anlaşmalara göre İncirlik, Türk toprağıdır ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin egemenliği altındadır. Ancak fiili uygulamalarda bazı alanlara Türk personelin sınırlı erişimi olduğu yönündeki iddialar, bu resmi söylemi sorgulatır. Bu durum, özellikle kriz dönemlerinde daha fazla gündeme gelir. İnsanlar, kendi toprağımızda neler oluyor sorusunu sormaya başlar. İşte bu soru, gizemin en temel kaynağıdır. Bir diğer dikkat çekici iddia, İncirlik'in sadece bilinen operasyonlar için değil, kamuoyuna açıklanmayan özel görevler için de kullanıldığıdır. Gizli uçuşlar, kayıt dışı iniş kalkışlar ve özel kuvvet faaliyetleri kulislerde sıkça dile getirilir. Elbette bu iddiaların büyük bölümü resmi olarak doğrulanmaz. Ancak geçmişte başka ülkelerde ortaya çıkan benzer örnekler, bu söylentilerin tamamen göz ardı edilmesini de zorlaştırır. Çünkü modern askeri stratejiler, çoğu zaman görünmeyeni görünür olandan daha önemli kılar. Nükleer silah meselesi ise komplo teorilerinin merkezinde yer alır. Bazı uluslararası raporlarda, İncirlik'te ABD'ye ait taktik nükleer silahların bulunduğu ileri sürülür. Bu silahların varlığı sadece askeri bir tehdit olarak değil, aynı zamanda Türkiye'nin olası bir çatışmada hedef haline gelmesi anlamına da gelir. Resmi makamların bu konuda sessiz kalması ya da muğlak ifadeler kullanması, şüpheleri azaltmak yerine daha da artırır. Çünkü sessizlik çoğu zaman cevaplardan daha yüksek sesle konuşur. İncirlik'le ilgili bir başka tartışma da üssün, Türkiye'nin dış politikasını ne ölçüde etkilediğidir. Bazı görüşlere göre, üs Türkiye'yi Batı ittifakına daha sıkı bağlayan bir unsurken, bazılarına göre ise Ankara'nın manevra alanını daraltan bir baskı aracıdır. Bu ikili bakış açısı her diplomatik krizde yeniden gündeme gelir. İncirlik'in açılması ya da kapatılması yönündeki söylemler çoğu zaman bir pazarlık kartı olarak kullanılır. Ancak bu kartın ne kadar etkili olduğu ve hangi sonuçları doğurduğu kamuoyuna hiçbir zaman net biçimde açıklanmaz. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte İncirlik etrafındaki söylentiler daha hızlı yayılmaya başlamıştır. Eski belgeler, anonim iddialar ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgiler kısa sürede geniş kitlelere ulaşır. Bu durum, bilgi kirliliğini artırırken aynı zamanda gerçek soruların da gölgede kalmasına neden olur.
Çünkü her iddia, ister doğru ister yanlış olsun, gizem algısını biraz daha besler. Tüm bu teoriler ve tartışmalar arasında gözden kaçan bir gerçek vardır. İncirlik hava üssünün gizemi, tek bir sırdan değil, yıllar boyunca biriken belirsizliklerden oluşur. Net cevaplar verilmedikçe sorular çoğalmaya devam eder. İnsanlar bilmediklerini doldurmak için hikayeler üretir. Ve bu hikayeler zamanla gerçeğin yerini almaya başlar. Bugün gelinen noktada İncirlik, modern çağın en çok konuşulan ama en az bilinen askeri tesislerinden biridir. Resmi açıklamalar, üssün yalnızca terörle mücadele ve bölgesel güvenlik için kullanıldığını söyler. Ancak geçmişten bugüne uzanan deneyimler, bu açıklamaların tek başına yeterli olmadığını gösterir. Çünkü İncirlik'in hikayesi sadece bugünün değil, geçmişin de yükünü taşır. Bir sonraki ve son bölümde bu gizemin ardındaki asıl nedenleri daha derinlemesine ele alacak, İncirlik'in geleceğine dair olası senaryoları ve bu üssün Türkiye için ne ifade ettiğini bütün yönleriyle değerlendireceğiz. İncirlik hava üssünün etrafında dolaşan tüm iddialar, tartışmalar ve fısıltılar bizi en temel soruya götürür. Bu üs neden hiçbir zaman sadece bir askeri tesis olarak algılanmadı? Cevap, İncirlik'in taşıdığı sembolik ve stratejik anlamda gizlidir. Çünkü burası yalnızca uçakların kalktığı bir nokta değil. Aynı zamanda güç, egemenlik ve bağımlılık tartışmalarının kesiştiği bir merkezdir. Öncelikle şunu kabul etmek gerekir. İncirlik hava üssü, Türkiye'nin jeopolitik konumunun somut bir yansımasıdır. Üç kıtanın kesişim noktasında bulunan Türkiye, tarih boyunca büyük güçlerin ilgisini çekmiştir. Soğuk Savaş'ta Sovyet tehdidi, günümüzde ise Orta Doğu'daki istikrarsızlık bu coğrafyanın önemini hiç azaltmamıştır. İncirlik, bu gerçekliğin askeri düzlemde vücut bulmuş halidir. Bu yüzden üs hakkında alınan her karar, sadece askeri değil, siyasi ve diplomatik sonuçlar doğurur. Gizemin bir diğer kaynağı, şeffaflık meselesidir. Demokratik toplumlarda askeri tesislerin belirli ölçüde gizli olması doğaldır. Ancak İncirlik örneğinde bu gizlilik zaman zaman kamuoyunun güvenini zedeleyecek boyutlara ulaşmıştır. Hangi anlaşmaların yürürlükte olduğu, hangi operasyonlara hangi koşullarda izin verildiği ve üssün geleceğine dair planların ne olduğu çoğu zaman net biçimde paylaşılmaz. Bu durum, bilmiyorsak kontrol edemiyoruz algısını güçlendirir. İncirlik'in anlamı yalnızca Türkiye açısından değil, küresel aktörler açısından da önemlidir. ABD için bu üs, Orta Doğu'ya hızlı erişim sağlayan kritik bir lojistik merkezdir. NATO için ise Güney Kanadının güvenliğinde kilit bir noktadır. Ancak bu durum Türkiye açısından bir ikilem yaratır. Bir yandan müttefiklik ilişkileri ve güvenlik işbirliği, diğer yandan ulusal egemenlik ve bağımsız karar alma isteği. İncirlik, işte bu ikilemin en somut simgesidir. Geleceğe baktığımızda İncirlik'in önemini yitireceğini söylemek zor. Aksine, dünya daha karmaşık ve öngörülemez hale geldikçe, bu tür stratejik noktaların değeri artmaktadır. Enerji yolları, bölgesel çatışmalar, büyük güç rekabeti ve yeni güvenlik tehditleri İncirlik'i gündemde tutmaya devam edecektir. Ancak bu devamlılık beraberinde yeni sorular da getirecektir. Türkiye, bu üssü nasıl konumlandıracak? Daha şeffaf bir model mi benimseyecek? Yoksa mevcut dengeyi korumayı mı tercih edecek? Bazı senaryolara göre İncirlik'in rolü zamanla daha sınırlı ve kontrollü hale gelebilir. Türkiye, ulusal çıkarlarını önceleyen yeni düzenlemelerle üssün kullanım koşullarını yeniden tanımlayabilir. Diğer bir senaryoya göre ise bölgesel tehditlerin artması, İncirlik'i vazgeçilmez kılacak ve mevcut işleyiş büyük ölçüde devam edecektir. Hangi senaryonun gerçekleşeceği sadece Türkiye'nin değil, küresel dengelerin de nasıl şekilleneceğine bağlıdır. Tüm bu tartışmalar arasında unutulmaması gereken bir nokta vardır. İncirlik'in gizemi aslında modern dünyanın bir yansımasıdır. Günümüzde güç çoğu zaman açıkça sergilenmez. Perde arkasında anlaşmalarla ve stratejilerle şekillenir. İncirlik de bu görünmeyen güç ilişkilerinin somut bir sembolüdür. Bu yüzden hakkında ne kadar çok konuşulursa konuşulsun, bazı soruların cevabı hiçbir zaman tam olarak bilinemeyecektir. 3. bölümün devamında bu hikayeyi senin gözünden kişisel bir değerlendirmeyle bağlayacak, ardından tarihin fısıltısına yakışır bir finalle bu gizemli yolculuğu tamamlayacağız. İncirlik hava üssünü gerçekten anlamak için
Sadece askeri raporlara ya da resmi açıklamalara bakmak yeterli değildir. Asıl mesele, bu üssün yıllar boyunca nasıl bir algı yarattığıdır. Çünkü güç, çoğu zaman silahlardan değil, o silahların ne zaman ve nerede kullanılabileceğine dair belirsizlikten beslenir. İncirlik de tam olarak bu belirsizliğin merkezinde yer alır. Bugüne kadar yaşanan her kriz bu algıyı biraz daha derinleştirmiştir. Türkiye-ABD ilişkileri gerildiğinde incirlik gündeme gelir, ilişkiler yumuşadığında ise sessizliğe bürünür. Bu döngü, üssün sıradan bir askeri tesis değil, aynı zamanda diplomatik bir kaldıraç olduğunu gösterir. Ancak bu kaldıraç, her zaman Türkiye'nin kontrolünde midir, yoksa küresel dengelerin bir sonucu mudur? İşte bu soru, yıllardır net bir cevap bulamaz. Gizemin kalıcı olmasının bir nedeni de zaman içinde yaşanan kırılma anlarıdır. Küba füze krizi, Körfez Savaşı, Suriye İç Savaşı ve 15 Temmuz sonrası yaşananlar, bu olayların her biri İncirlik'in ne kadar kritik bir noktada durduğunu yeniden hatırlatmıştır. Ve her hatırlatma yeni bir şüpheyi, yeni bir fısıltıyı beraberinde getirmiştir. Çünkü tarih bize şunu öğretir: kritik noktalar her zaman en az konuşulan ama en çok etki yaratan yerlerdir. İncirlik'in geleceği konusunda kesin konuşmak zor olsa da bazı gerçekler açıktır. Türkiye, bu üssün varlığıyla hem avantajlar hem de riskler taşımaktadır. Bir yandan uluslararası ittifakların sağladığı askeri ve siyasi destek, diğer yandan olası krizlerde hedef haline gelme ihtimali. Bu denge her dönemde yeniden kurulmak zorundadır. Ve bu denge kurulurken alınan kararlar çoğu zaman kamuoyunun bilgisi dışında şekillenir. Belki de İncirlik'in asıl gizemi burada yatıyordur. Bilinenlerden çok bilinmeyenlerin konuşulması, cevaplardan çok soruların birikmesi, insan zihni boşlukları doldurmak ister. Cevap verilmedikçe bu boşluklar hikayelerle, teorilerle ve fısıltılarla dolar. Tarih boyunca da hep böyle olmuştur. Gizem, sessizlikten beslenir. Bugün İncirlik hava üssüne baktığımızda aslında modern dünyanın çelişkilerini görürüz. Güvenlik mi, özgürlük mü? İttifak mı, bağımsızlık mı? Şeffaflık mı, gizlilik mi? Bu soruların hiçbiri sadece İncirlik'e özgü değildir. Ama İncirlik, bu soruların Türkiye'deki en somut yansımalarından biridir. Bu yüzden onun etrafındaki tartışmalar hiçbir zaman tamamen sona ermeyecektir. Ve belki de bu hikayenin en çarpıcı yanı şudur: İncirlik hava üssü hakkında ne kadar çok şey öğrenirsek öğrenelim, geriye her zaman bir soru kalır. Çünkü bazı yapılar bilinmek için değil, sorgulanmak için vardır. İncirlik de onlardan biridir. Bu hikayeyi araştırırken fark ettiğim şey şu oldu: İncirlik hava üssünün gizemi, tek bir sırdan değil, yıllarca cevaplanmamış sorulardan oluşuyor. Resmi açıklamalarla yetinmek kolay ama asıl mesele, bu açıklamaların dışında kalan boşlukları görmek. Bence İncirlik, bize sadece bir üssü değil, güç ilişkilerinin nasıl işlediğini de anlatıyor. Ne kadar güçlü olursan ol, bazı kararlar her zaman gözlerden uzak alınabiliyor. Ve tarih, bu sessiz kararların sonuçlarını yıllar sonra önümüze koyuyor. Bu yüzden bu tür hikayeleri dinlemek değil, sorgulamak gerekiyor. Çünkü sorgulamadığımız her şey bir gün bizi hazırlıksız yakalayabilir. Tarihin fısıltılarını dinlemeye devam etmek için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere, unutulmuş hikayeler her zaman fısıldar.